Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımda çok güzel bayan örgü yelek modelinin anlatımını yapacağım. Yelek için bu ipi kullanıyorum. Videoyu baştan sona anlatımı yapmayacağım. Sadece model amaçlı küçük bir parça anlatımı yapacağım. Kullandığım ip bu şekilde arkadaşlar. Genelde bu rengi çok beğeniyorlar. Daha önceki videolarımda renk numarası çok sorulmuştu. O yüzden şurada renk numarasını göstermek istiyorum. Renk numarası şurada yazıyor. 363. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Tığ olarak elinizin sıklığına göre tığ numarasını değiştirebilirsiniz. Ben 2 milimlik yani 0.2 milimlik bir tığ kullanıyorum. Modeli başlarken ben dediğim gibi küçük parça anlatımı yapıyorum. Öncelikle zincirlerimi çekerek başlıyorum. Siz de yelek yapacaksanız eğer ölçünüzü biliyorsanız zaten direkt başlarsınız. Bilmiyorsanız elinizde gömlek, penye, kazak, hırka gibi herhangi bir kıyafetinizden ölçü alarak ona göre zincir çekip çekmiş olduğunuz zincirlerden model çıkartabilirsiniz. Ben göz kararı birazcık zincirlerimi uzun çekiyorum arkadaşlar. Fazla gelen zincirlerimizi kesebiliyoruz. Model zemini ilk sıradan itibaren kuruluyor, yani belli oluyor. Dediğim gibi fazla gelen zincirlerinizi kesebilirsiniz. Göz kararı bu kadar zincirlerimi çektim. Şimdi hemen model yapılışına geçiyorum. Tığımın başına bir kere doluyorum. Aşağıda şöyle tekrar arkadaşlar göstereyim, bakın 1 2 3 dördüncünün içine batıyorum. Burada bir tane üçlü trabzan yaptım. Başına sardım. Hemen sıradaki yuvadan bir tane üçlü trabzan yaptım. Bir defa sarıyorum, 3 defadan çekiyorum. Başına doladım. Sıradaki yuvadan bir tane üçlü trabzan. Kenardaki zincirimi de sayıyorum. Toplamda şu anda 4 tane var. 6'ya tamamlıyorum bunu. 5 ve 6. Bu şekilde 6 tane yaptım. Kenar genişliği dilerseniz 8-9 tane de yapabilirsiniz. Kendi istediğinize göre burayı değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada 2 tane zincirimi çektim. Başına sardım. Aşağıdan bir atla, 2 atla, üçüncünün içine batıyorum. Bir tane üçlü trabzan yaptım. Arasına 2 zincir çektim. Başına sardım. Aynı yuvaya bir tane trabzan yaptım. 2 zincirimi çektim. Başına sardım. Aşağıdan 1 2 üçüncünün içine batıyorum. Bir tane üçlü trabzanımı yaptım. Şimdi burada yan yana 5 tane trabzan yapıyorum. Bu trabzan dahil. Şimdi 1 2 3 4 toplamda 5 tane trabzanlarımı yaptım bu şekilde. Modeli sürekli tekrar ediyoruz. Ben direkt zincir üzerine kurdum. Dilerseniz önce bir sıra 2 sıra trabzanda geçebilirsiniz. Burada 2 zincirimi çektim. Başına sarıyorum yine. 1 2 3. yuvaya batıyorum. Bir tane üçlü trabzan, 2 zincir, başına sardım. Aynı yuvaya bir tane üçlü trabzan, 2 zincir yaptım, başına sardım. 1 2 3. yuvaya batıyorum. Bir trabzan. Bu trabzanla beraber yan yana toplamda 5 tane trabzan yapalım. 2 3 4 5 tane yaptım. 2 zincir yaptım, başına sarıyorum yine.
bir atla, 2 atla, 3. yuvadan bir tane ikili trabzan, üçlü trabzan, arasına 2 zincir, tekrar aynı yuvadan bir tane üçlü trabzan, arasına 2 zincir, başına sardım, 1 2 3. yuvaya batıyorum. Yan yana toplamda 5 tane trabzan yapıyorum. İki zincirimi çektim. Aşağıdan 3. yuvaya batıyorum. 2 zincir çektim. Aynı yuvaya batıyorum. Bir tane üçlü trabzan, tekrardan 2 zincir çektim. 2 atlıyorum. 3. yuvaya batıyorum ve kenar için 6 tane trabzan yapıyorum. 1 3 4 5 6 tekrar ediyorum. Buranın çıkış ve girişlerdeki trabzanları fazladan yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik modelimizin birinci sırasını, yani zemin sırasını bu şekilde hazırladık. Şimdi modelimizin ikinci sırasına geçiyoruz. Fazla gelen zincirlerimizi kesebiliriz. Şurada 1 2 3 4 tane zincirimi çektim, örgümü çevirdim. Başına sardım. Zincirimin hemen dibine değil de bakın, bu birinci yuvamız, hemen ikinci yuvaya batıyorum. İkinci yuvada yine bir tane üçlü trabzan yaptım. Yan yana her bir trabzanın üzerine bir tane trabzan yapıyoruz. Toplamda zincirle beraber 6 tane direklerimiz oluyor arkadaşlar. Bakın bu şekilde toplamda 6 tane direklerimizi yaptık. Bundan sonra 2 tane zincir yerlerine artık her sırada sadece bir zincir çekiyoruz. Bir zincirimi çektim, başına sardım ve harfi gibi duran yerde batıyoruz. Burada fıstık dolgusu yapacağım. 1 2 3 4 5 dolamalık bir fıstık yaptım. İpinizin kalınlığına göre fıstıklarınızı daha çok veya daha az da sarabilirsiniz. Tek seferde kapattım. Arasına 2 zincir yaptım. Başına sardım. Aynı yuvaya batarak 1 2 3 4 5 tek seferde kapatıyorum. Burada bir zincir çektim, başına sardım. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar trabzanlarımız var. Her bir trabzanın üzerine tekrar şu şekilde 1 2 3 4 ve 5. Her bir trabzanın üzerine bir trabzan yaparak toplamda 5'e tamamladık. Bir zincirimi yaptım, başına sardım. Orta yuvaya batıyorum. Yine 1 2 3 4 5 tek seferde bunu kapattım. Üzerine 2 zincirlerimi yaptım. Yine aynı yuvada bir tane beşli fıstığımı yaptım. Yine tek seferde kapattım. Bir zincir yaptım. Hemen ilk trabzanımın tepesine batıyorum. Her bir trabzanın üzerine bir tane trabzan yapıyorum. Tekrar modeli tekrar ediyorum. Bir zincir yapıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde tıpkı burada yaptığımızın aynısını diğer boşluklara da yapalım. Sıra sonuna doğru geldim arkadaşlar. Her bir trabzanın üzerinden bir trabzan yapıyoruz. Toplamda 6 tane oluyor. Şöyle 4 5
Altıncı trabzanım zincirin üzerine geliyor. 4 tane zincirimiz var. Son 4. zincirin içine batıyorum. Bu şekilde kenarı tamamladım. Yine 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Örgümü çevirdim. Başına sarıyorum. Zincirin tam dibine değil, hemen bir ilerideki yuvaya batıyorum. Bir tane üçlü trabzan yaptım. Hemen yanındakine batıyorum. Trabzan, toplamda yan yana 6 tane trabzanlarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Model sadece bir sıranın tekrarından oluşuyor. İlk sıra zemin kurduktan sonra sürekli tekrar işlemlerini yapıyoruz. Burada bir zincirimi çektim. 2 fıstık arasındaki boşluğa batıyorum. Bir tane daha beşli fıstık yaptım. Tek seferde kapatıyorum burayı. Şöyle tek seferde kapattım. 2 zincir yaptım. Aynı ara boşluğa batıyorum. Yine bir tane beşli fıstık. Tek seferde kapattım. Bir zincirimi yaptım. Şurada 5 tane trabzanlarımız var. Her bir trabzanın üzerine bir tane üçlü trabzanlar yaparak 5'e tamamlıyoruz. Modeli aynı mantıkla biraz daha büyütelim, gelelim. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Modeli sadece yeleklerde değil, dilediğiniz örgü çeşitlerinizde kullanabilirsiniz. Lif modellerinizde bile uygulayabilirsiniz bu modeli. Bebek örgülerine, bebek battaniyelerine, dediğim gibi kısacası her türlü örgü çeşitlerinizde kullanabilirsiniz. Tersi düzü yok, çift taraf kullanabilirsiniz. Model bu şekilde arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir anlatım olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın.